Moğol İmparatorluğu kurucusu Cengiz Han daha vefat etmeden önce devleti 4 oğul arasında taksim etmişti. İrtiş Nehri'nden İlil Irmağı'na kadar olan bölgeyi oğlu Cüce'ye vermişti. 1222-1227 yılları arasında bu bölgede hüküm süren Cüce Han, Cüce ulusunun temelini atmıştı. 1227 yılında babası Cengiz Han'dan 6 ay evvel vefat edince ulusun başına oğlu Batuhan geçti. Tarihler 1220'yi gösteriyordu. Cengiz, Harzemşahların doğu bölgelerini işgal etmiş, Harzemşahlar hükümdarı Muhammed'i yakalamak için ordu göndermişti. Cengiz Han'ın en iyi komutanlarından Cebe ve Sübütay Noyanlar bunun için görevlendirilmişlerdi. Muhammed Harzemşah'ı yakalayamayan Cebe ve Sübütay Noyan 1220 kışını İran ve Azerbaycan topraklarında geçirip civarı yağmaladı. Batı Harezmi kuvvetlerinin doğudaki Celalettin Harzemşah'a yardım etmelerini engellemeyi başarmıştılar. 1221'de Sübütay Noyan ilk olarak Gürcistan Krallığı'na girdi. Moğollar kırsal bölgeyi ikmal için talan ettiler. Kral 4. George topraklarının yakılıp yıkıldığını görünce 5. Haç Seferi'ne katılan birçok şövalyenin de olduğu bir ordu topladı. 1221 yılında yapılan Segemi Savaşı'nda Sübütay sahte ricat taktiği ile Gürcü ordularını bozguna uğrattı. Moğollar bu savaştan sonra tekrar Azerbaycan-İran hattına çekildi. Daha sonra Sübütay Noyan tekrar saldırdı ve Gürcüler tekrar tuzağa düştü ve yenildiler. Bu savaşlar Gürcistan'ı zayıflattı ve Moğolların Kafkas dağlarını aşmasına olanak verdi. Sübütay kış boyunca kuvvetlerini Kafkas dağlarını aştırdı. Kuvvetleri ciddi kayıplar verdi ve bütkün düştü. Zaten 20.000 askeri olan Moğolların sayısı azalmıştı. Dağlardan inince orduları yerel halklardan Lezgin, Alan, Kıpçak, Volga Bulgarlarının ittifakı tarafından karşılandı. Başta Moğollar saldırsa da püskürtüldüler. Kafkas ulusları Moğolları kıskaç altına alıp açlığa mahkum etmişlerdi. Fakat Sübütay düşman kuvvetlerinin büyük kısmını oluşturan Kıpçaklara gizlice rüşvet verdi. Bunun sonucunda Kıpçaklar mevzilerini bırakıp geri çekildiler. Sübütay da fırsatı kaçırmadan bu ittifaka saldırdı ve hepsini kılıçtan geçirdi. Ardından Kıpçakları yakalayıp onları da bozguna uğrattı. Sübütay, Volga nehrindeki varlıklı Astarhan şehrine yöneldi ve burayı yağmaladı. Ordusunun ikmal durumunu iyileştirdi. Sübütay ve Cebe birliklerini bölüştüler. Cebe, Dinyeper nehrine doğru koyuldu, Sübütay da güneydeki Kırım'a doğru yöneldi. Sübütay zeki bir adamdı. Venedikliler de öyle. Sübütay Kırım'daki Venedik kolonileriyle ittifak kurdu. Moğollar Venedik dışı bütün kolonileri yok etme sözü verdi. Hakikaten de Moğollar sözünü tutmuştu. Venedik kolonileri hariç tüm koloniler yağmalandı ve yok edildi. Aynı zamanda bölgedeki Kıpçaklar da. Bunun karşılığında Venedikliler Moğollara Avrupa krallıkları hakkında bilgi temin etti. Bu arada hayatta kalan Kıpçaklar kaçıp Rus kinezliklerine gelen tehlikeyi haberdar ettiler. Günümüzün Rusya ve Ukrayna topraklarında o sıralarda Rus kinezlikleri hakimdi. Rus kinezlikleri ve Kıpçaklar Moğolları yok etmek için birleştiler. Bu ittifakın geneli atlı 60 bine yakın kuvveti vardı. Sübütay hemen Rus kinezliklerine elçiler gönderdi. Elçiler aynen şunu ilettiler. Sübütay'ın mektubunda muharebeden uzak durmalarını, kavgalarının sadece Kıpçaklarla olduğunu söylüyordu. Kinezlikler ise Moğol elçilerini öldürdüler. Müttefikler Moğollara Dinyeper Nehri kıyısında yetişti. Sübütay 1000 kişilik artçı kuvvetini düşmanı oyalasın diye feda etti ve ordunun geri kalanı ile nehri geçip doğuya çekildi. Ruslar bu ufak zaferi nasıl taçlandırırız diye düşünme koyuldu.
Kinezikler Moğolları takibe karar verdi. Her bir kinezik birbirinden kilometrelerce ayrı, bağımsız ilerliyordu. Bu kovalama 9 gün sürdü. 9. günde Kıpçak öncü kolu asıl ordunun çok önünde kalmıştı. Subutay ricat emri verdi. Küçük Kalkı ırmağını geçti. Kıpçaklar tam peşlerindeydi ve kinezikler çok daha geride kalmışlardı. Bütün birliklerin yerli yerinde olmasıyla Subutay mızraklı süvarilerini hazırlıksız yakalanmış Kıpçaklar üzerine karşıdan sürdü. Oklu süvarileri de Rusları püskürtmekteydi. Okların koruması eşliğinde mızraklı süvariler organize olamamış ve Moğollara teker teker saldıran Rusları resmen biçiyordu. İlk temasta telef olmamış her Rus ok ateşiyle hilal gibi bir dar koridora hapsedildi. Çekilenler de gerideki kuvvetlerine çarpıp domino etkisi yarattı. Savaş alanı nehre doğru taşınca ortalık iyice kaosa dönmüştü. Arkadan gelen 3. Mstislav Kiev, Moğollardan kaçan birlikleri Moğolları direnmek üzere durdurdu. Yük arabaları yüksek bir mevkiye, kale gibi ayarlandı. Moğollar bu pozisyonu kuşatma altına aldı. Moğollar Rusları ok yağmuruna tutuyor, ard arda zehirli, el yapımı ilkel bombalar atıyorlardı. Her şeye rağmen Ruslar direniyordu. Ve sonunda olan oldu. Savunmacıların suyu tükenmişti ve Moğolların barışçıl teslim önerisini kabul etmek zorunda kalmışlardı. Fakat Ruslar ordugahlarının savunmasını bırakır bırakmaz Subutay saldırı emri verdi. Bunun üzerine saldırıya uğrayan müttefikler kaçışmaya başladı. Müttefiklere ufak bir boşluk dışında her yerden çevrilen Subutay sadece bir yeri açık bırakmıştı. Bu da kaçacaklara umut versin diye koyulmuştu. Savaş mutlak suretle Moğol zaferiyle sonuçlandı. Subutay yine aklını kullanmış, nice azların nice çoklara galip geldiğini bir kez daha kanıtlamıştı. 1223 yılında gerçekleşen Kalka Muharebesi'nde Kıpçak ve Rus orduları imha edildi. Bu seferler Altın Ordu Devleti'nin geleceğini teşkil ediyordu. Tarihler 1227'yi gösterdiğinde Cucehan ölmüştü. Yerine ise oğlu Batuhan geçmişti. Babasının vefatından 6 ay sonra da Ulu Han Cengiz Han vefat etmişti. Cengiz Han'dan sonra vasiyeti gereği Kurultay Ögeday'ı Moğol İmparatorluğu'nun başına Kağan seçti. Tabi bundan sonra gelişen olayları Moğol İmparatorluğu serimizde detaylı olarak ele alacağız. Şimdi biz konumuza dönelim ve Altın Ordu'yu kuralım. Cüce'nin 1227'de vefatı üzerine yerine geçen ve Altın Ordu Hanlığı'nın gerçek kurucusu sayılan Batuhan'ın liderliğinde 1235-1242 yıllarında icra edilen 2. Kıpçak Seferi'nde evvela Kıpçakların liderliğinde Moğollara karşı mukavemet eden Bulgar, Başkurt ve Alan kuvvetleri mağlup edilmiş, akabinde Rus kuvvetleri üzerine yürünmüştü. ...1237'de İdil Bulgarlarının memleketlerini tahrip eden Batuhan'ın orduları ilk darbeyi Ryazan Kinezliğine indirdiler. İleri hareketle Moskova'yı yakarak tahrip eden Moğol orduları 1238'de Rusların bu sahada en büyük şehri olan Vladimir şehrini düşürerek yıktılar. Moğol orduları Kuzey Rusya'nın en büyük şehirleriyle beraber 14 Rus şehrini de ele geçirdiler. Bu suretle Kuzey Rusya'nın da siyasi güç teşkil edecek bir teşkilat kalmamış oluyordu. Moğol ordusunun diğer bir kolu Aralık 1238'de Kırım Yarımadası'nı işgal etti. Bu dönemde Kuzey Rusyası içtimai teşkilat ve kültürel seviye bakımından geri olup Moskova henüz ehemmiyet taşımayan küçük bir yerleşim biriminden ibaretti. Rus Kültür Dairesi'nin Kiev Kinezliği temsil etmekteydi. Moğol işgal hareketi 1239'da Kiev Kinezliği üzerine yöneldi. Batuhan'ın teslim ol çağrısını ileten elçinin öldürülmek suretiyle mukavemete yeltenen Kievliler şiddetle cezalandırılmalıydılar. 1240'da işgal edilen Kiev tahrip edilerek ahalisi kılıçtan geçirildi. Batuhan orduları daha sonra Polonya, Macaristan, Avusturya ve Dalmaçya'ya kadar olan bölgeyi yağmaladı.
Batuhan nihayet kazandığı büyük başarılardan sonra 1241 yılında İdil Nehri'nin aşağı mecrasına dönerek Altınordu Devleti'nin merkezini kurdu. Saray adı verilen ve siyasi önemi yanı sıra ticaret yollarının da üzerinde bulunan şehir kısa zamanda gelişerek Doğu Avrupa ile Batı Sibirya arasında en büyük merkez haline geldi. Çağatay Han'ın ve Ögeday Kağan'ın 1241 yılında birbiri ardınca ölmeleri üzerine Cengiz'in torunları arasında en yaşlı ve itibarlı kişi durumuna geçen Batu Han daha rahat hareket etme imkanına sahip oldu. Böylece İrtiş boyundan Aral Gölü'nün kuzeyindeki yerler de dahil olmak üzere Kama, İdil Havzası, Özüboyu ve Turla bölgesine kadar uzanan geniş bir sahada merkezi saray şehri olan Altınordu Devleti kuruldu. Bu devletin teşkilatı Cengiz Han'ın yasası ile Türk töresinin ortak esaslarına göre tespit edilmekle beraber idare altına alınan yerlerin mahalli birçok hususiyetleri de göz önünde tutulmuş ve bu esaslar bilhassa Batuhan zamanında başarıyla uygulanmıştır. Batuhan'ın 1256'da ölümünden sonra yerine geçen oğulları Sertak ve Ulakçı'nın da aynı yıl içinde ölmeleri üzerine Batuhan'ın kardeşi